Türkçülük düşmanlığı, Türklük düşmanlığının sinsi yollarından birisidir. Bu vatanın ve bu milletin sahibi olan millete açıkça ve mertçe düşmanlık edemeyenler, düşmanlıklarını öteden beri Türkçülüğü çeşitli şekillerde kötüleme ve yerme yoluyla yapmaya çalışmışlardır. Ve hala da bu yoldadırlar. Türkçülük durmadan yerilir ve böylece fikir meseleleriyle doğrudan doğruya ilgisi bulunmayan büyük kitlelerin kafalarında, kalplerinde veya şuur altlarında korkulması, çekinilmesi veya hiç değilse kendisinden uzak durulması gereken bir kavram haline getirilirse, bu elbette ki Türklük için bir kayıp, Türk düşmanları içinse kazanç olacaktır. Düşmanlar, Türklüğe yönelmiş çalışmalarını bu yolla yapmaya çalışmaktadırlar. Bu sinsi yol ile saldırılanlar sadece yaşamakta olan Türkçüler değildir. Vatan topraklarına karışmış eski Türkçüler de bu iblisçe oyunun hedefleri olmaktan kurtulamamaktadır. 1908 sonrasının değerli kalemleri ve bunlardan Ziya Gökalp ile Mehmet Emin Yurdakul'un Türk düşmanları tarafından sık sık saldırılara uğramalarının sebebi budur. Çünkü Gökalp, Türkçülük ülküsünü sistemleştirme yolunda unutulması imkansız bir hizmet yapmıştır. Mehmet Emin ise o büyük ülküyü manzumeleriyle gönüllere doldurmuştur. Diğer Türkçüler gibi bu iki değerli kalem de bu sebepten sevilmekte ve sayılmaktadır. Türk milletinin birbiri ardına gelen nesilleri bu oğullarını elbette ki laf olsun diye tutmuş ve saymış değildir. Bugün tarihe mal olmuş ve tarihten hakkı olan yeri almış bütün Türk uluları gibi onlar da yaptıkları hizmetler dolayısıyla sevilmişler, sayılmışlardır. Ziya Gökalp, Türklük şuurunu, Türklüğün bütünlüğünü, Türk ülküsünün manasını ve mahiyetini, kısacası Türkçülüğü derli toplu bir hale getiren ilk Türk oğludur. Bu hizmeti sadece ilmi ve fikri eserleriyle yapıp kalmış da değildir. Ana meseleleri, mısralar, beyitler ve dörtlükler şeklinde fikir komprimeleri haline getirmiş, böylece kafalara ve gönüllere kolayca yerleşmesini sağlamıştır. Türklüğün kavim, kabile, boy adlarıyla bölünmesinin manasızlığını. Deme bana, Oğuz, Kayı, Osmanlı, Türk'üm. Bu ad her unvandan üstündür. Mısralarıyla dile getirmiş, soyumuzun vatanının ne sadece batıya göç etmiş Türklerin yurdu, ne de doğuda kalmış olanların ülkesi olmadığı gerçeğini, vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan. Beytiyle formülleştirmiş, Türkçülük ülküsünün büyük hedefini şu kısa heceli mısralarla kafalardan gönüllere aktarmaya çalışmıştır. Demez taş, kaya, yürürüz yaya, Türküz, gideriz Kızılelma'ya. Hiçbir resmi mecburiyet, hiçbir sinsi zorlama, çekinmeden doğan hiçbir endişe olmadan, tabutunun arkasından sessizce fakat gözleri ıslak olarak yürüyen mahşeri kalabalık, onun bu millete yaptığı hizmetin o millet tarafından dile getirilmiş reddi mümkün olmayan delillerinden en manalısı değil midir? Mehmet Emin Yurdakul ise hayli kuru sayılabilecek bir kalemin sahibi olmasına rağmen bu milletten Türk şairi unvanını ve rütbesini almış insandır. Onun şiirleri barış günlerinde köylerde, savaş yıllarında siperlerde okunmuştur. Çanakkale'de yurtlarını süngüleriyle korumak için düşmanın üzerine yürüyen askerlere o şiirlerle vatan ve millet heyecanı verilmiştir. Ve o Kadir Bilir 1. Dünya Savaşı nesli, siperlerden Türk sazı şairine gönderdikleri yazılarda kendisine Türklüğün ruh babası diye hitap etmişlerdir. İnsanlık tarihinde milletinden böylesine yüksek bir unvan almış kaç kişi gösterilebilir? Kendilerine bir takım kutlar takılarak saldırılan ve daha yerinde bir söyleyişle saldırılmaya yeltenilen insanlar, işte bu Türklerdir. Hiçbir insan kusursuz değildir. Tarihin bütün insanlarının, hatta en büyüklerinin bile kusurları vardır. Bu kusurlar elbette ki söylenecek, yazılacaktır. Kusurları saklamak, saklamaya kalkmak lüzumsuzdur, manasızdır. Esasen mümkün de değildir. Ama insanları ne şu veya bu kusurlarını öne sürerek inkara kalkmak doğrudur, ne de kusurlarının üzerine sünger çekmeye kalkışmak, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin, temeli ve hareket noktası Türkçülük düşmanlığı olan gayelerle yakılmaya,
yıkılmaya çalışılmaktadır. Fakat bu boşuna bir gayrettir. Dikkat edilirse ölü Türkçülere saldırmak ve onları kötü yollara sapmış göstermek suretiyle Türkçülüğü dolaylı yoldan hançerlemeye yeltenenlerin büyük çoğunluğu milliyet düşmanlarıdır. Bunlar Türkçülük ülküsüne "bu ülkü kötüdür" diye saldıramadıkları, başka bir söyleyişle bu derece yürekli olmadıkları için bu fikrin eski mensuplarının kabirleri üzerinde tepinerek gürültü yapmaktan medet ummaktadırlar. Ama bunun mertçe, erkekçe, Türkçe bir yol olmadığı muhakkaktır. Fikri haysiyet sahibi, ciddi ve şerefli insanların yolu elbette bu yol olamaz. Günümüzün Türk milliyetçileri, kendilerinden önce yaşamış Türkçüleri, fikirleri ve bu yolla Türklüğe yapmış oldukları hizmetler dolayısıyla takdir etmekte ve beğenmektedirler. Yarınkiler de öyle yapacaklardır. Çünkü insani ve mantıki yol budur. Türkçülük tarihinde yer almış bütün Türklerde şüphesiz eksiklikler ve kusurlar bulmak mümkündür. Ancak bunlar ciddi fikir ve ilim adamları tarafından yapılan incelemelerle tespit edilir. Türk ve Türklük düşmanları tarafından hizmet edilmekte bulunulan yabancı davalara yarar sağlamak maksadıyla ortaya atılan iddiaların hiçbir değeri olamaz. Türkçülere ve bu yolla Türkçülüğe böyle sinsice saldıranların büyük çoğunluğunun dış davaların hizmetinde olan kişiler arasından çıktığı bu meseleler ile ilgili olanların malumudur. Hangi merkeze bağlı bulunursa bulunsun, Kızıl Dava'nın bütün mensupları bu yolun yolcularıdır. Güneyden beslenen millet ve milliyet düşmanı İttihat-ı İslamcılar bu yoldadırlar. Kısacası Türkiye'yi içten vurmak yolundaki bütün Türk düşmanları bu işi Türkçülük düşmanlığı yolu ile yürütmeye çalışmaktadırlar. Ama gayretleri boşunadır. Türk soyu 3000 yılı aşkın tarihinde nice fırtınalara, nice kasırgalara göğüs germiş. Karşılaştığı bütün tehlikeleri Tanrı vergisi olan yüce vasıflarıyla atlatmıştır. Bütün Türk düşmanları önünde sonunda dize getirilmiştir. Bu sebeple bugünkü düşmanları bekleyen akıbet de elbette ki öncekilerinkinden farklı olmayacaktır. Kurt, geç ve yavaş da olsa uyanmaktadır. Genç Türkçü nesiller günden güne artan sayılarıyla ata armağanı yurtlarını kaplama yolundadırlar. Yani Türkiye'nin kaderine Bozkurt neslinin hakim olacağı günler pek uzaklarda değildir. İşte o zaman kuzeyin ayısı da, güneyin devesi de, şuraların buraların sırtlanları, timsahları vesairesi de kaçacak delik arayacaklardır. Ama o deliği bulacaklar mı? Bunu zaman gösterecek.